Kısa bir aradan sonra W124 restorasyonumuzun bu bölümünde fren sistemine ait restorasyon işlemleriyle devam edeceğiz. Video süresince W124 aracınızda fren kaliperlerinin sökümü, tamir takımı ile tüm contalarının değişimi, paslı yüzeylerin kumlanarak güzelce boyanması gibi süreçlerle beraber çok da iyi bir marka olmayan fren balatalarının değişimini izleyeceğiz. Süreç sonunda da fren sisteminin hidrolik yağının değişimini yaparak sistemin havasını alarak videoyu noktalayacağız. Bu videoya aslında fren sistemine ait olan disklerin değişimini dahil etmedim. Çünkü burada yapacağımız bazı kontroller olduğundan, aynı zamanda ön tekerlek bilyasının değişimini de zaten bu parçalar sökülüp gerekli ölçümler yapılacağından bu videoda biraz yüzeysel olarak göstereceğim. Aslında ön teker rulmanlarının değişimiyle fren sisteminin revizyonu tarafımca aynı anda yapılmasına rağmen ben bunları iki farklı videoda anlatmak istedim. Çünkü ön teker taşıyıcılarında yaptığımız işlemler ile rulman montajında çok kritik noktalar olduğundan fren sisteminde bu konuları yedirmemek adına ikiye böldüğümü baştan belirteyim. İşlemlere başlamadan önce ben davlumbaz altlarını temizlerken videolara neden ara verdiğimi de kısaca anlatayım. Eski takipçilerim bilir, yılda bir veya iki kez bir süre video yayınlamayarak biraz kafa dinlediğimi söyleyebilirim. Ayrıca son yayınladığım klima sisteminin ayağa kaldırılması videosunda da süreç uzun ve yorucu olduğundan dinlenmeyi tam bu zamana bıraktım diyebilirim. Yorumlarda gelen "abi neden video gelmiyor, bir şey mi oldu" sorularına istinaden böyle bir açıklamayı tekrardan yapmak istedim. Tüm bunlara ek olarak sizlere de bir sürprizim var. Bundan sonraki yayınlayacağımız videolarda daha profesyonel bir şekilde hizmet verebilmek adına mevcut yerimin 2 katı büyüklüğünde ve tavan yüksekliği yaklaşık 4 metre olan yeni bir yer tuttum. Tabi buranın da ciddi tadilat maliyetleri ve işleri olduğundan vaktimin bir kısmını buraya ayıracağımdan ötürü video yayınlarında biraz aksama olabilir. Aslında garaj tanıtım videosunu yeni paylaşmıştım. Ancak üstüne böyle bir yerin denk gelmesi ve yeni alacağım kumlama, lazer kesim makinesi gibi ekipmanlara daha rahat yer verebileceğimden ötürü böyle bir karar verdim. Tabi maddi yük olarak da zor bir karar ve tam ticarethane olmadığından atacağımız adımlar biraz düşündürse de Allah utandırmasın diyerek konuyu fazla dağıtmadan işlemlerimize dönelim. Sürecin hemen hemen başındayken gerekli sarf malzemeleri de sizlere şöyle bir gösterecek olursam, Febi sponsorluğunda temin ettiğim parçalara bakalım. Hepsini tek tek anlatmak yerine parça numaralarıyla birlikte belki birilerine lazım olur diye gösterimini yapalım, sonra kaldığımız yerden devam edelim. Kaliperleri sökerken fren yağı akacağından ötürü atölye çok kirlenmesin diye haznedeki yağı da boşaltmamız gerekiyor. Başta da belirttiğim gibi ben hidrolik yağı tamamıyla değiştireceğimden ötürü eğer sizler böyle bir işlem yapmayacaksanız fren hortumları sökülünce bu gördüğünüz tapaları kullanarak delikleri kapatabilirsiniz. Restorasyon serisinin ilk videosunda yaptığımız testlerde fren yağının değişmesi gerektiğini orada ayrıyeten de belirtmiştim. Hazneyi boşalttığımıza göre özellikle hortumları sökerken rakorun yalama olmaması adına önceden yağlayıp ufaktan temizliğini yapıyoruz. Balata sensörünün soketini gördüğünüz şekilde ayırdıktan sonra araç tarafındaki tesisatın da bağlantı elemanlarını sökerek yerinden aldım. Fren kaliperinin pistonlu kısmını kaliper demirine pimler üzerinden bağlayan civataları sökerek yerinden gördüğünüz şekilde çıkarıp şimdilik bir yere koyuyorum. Fren balatalarının durumu aslında çok iyi, ancak bu balatalar hem ötme yaptığından hem de performansından memnun kalmadığım için bunları tekrardan kullanmayacağım. Kaliper demirinin ön tekerlek taşıyıcı üzerindeki 2 adet yüksek dayanımlı civatalarını da sökerek işlemlerimize devam ediyorum. Bu parçanın da sökümünü yaptıktan sonra epey paslı ve kirli durumda olduğunu da görebilmekteyiz. Özellikle fren pimlerine ait körüklerdeki yırtılma ile gresin kötü durumda olduğunu arada belirteyim.
Parçaların genel durumuna daha sonra bakacağımızdan doğruca kaliperin hortumdan ayırma işlemini de yapalım. Hortumu şimdilik araç tarafından değil de kaliper üzerinden sökerek alıyoruz. Sistemde kalan yağ bir miktar daha boşalacağından az önce de belirttiğim üzere yağ yenilenmeyecekse buraları tapa ile kapatmanız gerekmektedir. Belki kaçırılan noktalar olmuştur diyerek hızlı bir şekilde sol taraftaki kaliperin söküm işlemlerini de sizlere göstererek sonrasında arka kaliperlerin sökümüne geçelim. Arka kaliperlerin yapısı ön tarafa göre farklı olduğundan aslında sadece balata değişimi yapılacaksa oldukça basit. Kaliper iki parçadan oluşup birbirine bu gördüğünüz 4 civata ile sabitlenmiş bir şekilde durmaktadır. Kaliperin kendisi de yine taşıyıcı üzerine 2 adet civata ile bağlandığından bunu sökerken iki şekilde ayırabilirsiniz. İlk olarak bu gördüğünüz balata sabitleme pimlerini yuvasından çıkartmamız gerekiyor. Uygun çapta bir mil ile bu pimlere ters taraftan vurarak yuvasından sacı ile birlikte çıkartıyorum. Video başında gösterdiğim bu pimlerin de yenilemesini ilerleyen süreçte yapacağımızı tekrardan belirteyim. Düz bir tornavida ile pistonu biraz ittirerek oluşturulan boşluktan balataları dışarı alıyoruz. Kaliperleri revizyondan geçireceğimiz için iki farklı şekilde sökülebileceğini söylemiştim. İsterseniz bu noktada kaliperleri arkadaki civatasını sökerek birbirinden ayırabileceğiniz gibi sadece taşıyıcı üzerinden bağlantı civatalarını da sökerek komple dışarı alabilirsiniz. Tabi dışarı alınca her halükarda kaliperler yine birbirinden ayrılacağı için istediğiniz şekilde sökebilirsiniz. Zaten birazdan diğer taraftaki kaliperin sökümünü de bu şekilde yaparak farkı sizlere göstereceğim. Bu taraftaki işlemlerimiz bittikten sonra aynı işlemleri yaparak diğer tarafın söküm işlemine de bir bakalım. Bu kaliperi tek parça halinde söktüğümüz için bunu da mengeneye bağlayarak civatalarını söküp parçaları birbirinden ayırıyorum. Sökülen tüm kaliperlerin durumuna baktığımızda ise hepsinin toz körükleriyle keçelerinde yırtıklar olduğunu, müdahalemizin ne kadar gerekli olduğunu tekrar vurgulamaya gerek yok. Kaliper üzerindeki korozyonu, piston, conta ve keçelerin sökümüyle yine bu parçaların yağdan arındırılmasını anlatmaktan ziyade nasıl yaptığımı sizlere adım adım göstererek başınızı ağrıtmadan ilerleyelim. Sakın ayrılmayın. Birazdan kumlama ve boyama işlemleriyle devam edeceğiz.
Kaliperin fren hortumu ile hava alma nipellerinin olduğu deliklere uygun civataları takarak gerek kumlama gerekse boyama esnasında koruma sağlamış olacağız. Aksi takdirde burada oluşabilecek yüzey bozulmalarında veya boya kalıntılarının bulaşması kaliperi çöp edebilir. Hepsinden önemlisi fren gibi hayati önem taşıyan bu parçalarda oluşabilecek ufak bir yağ kaçağı Allah korusun geri dönülemez sonuçlar da doğurabilir. Yaptığım bu önemli uyarıdan sonra tüm parçaları paketleyip doğruca İstanbul Tuzla'da bulunan Jantis Tuzla'ya geliyorum.
Bildiğiniz üzere kendileriyle restorasyon sürecinin ilk videosunda jantlarımızı kumlatıp boyatarak işlemlerimize başlamıştık. Şimdi de tekrardan Osman ustamızın yanına gelerek gördüğünüz şekilde malzemeleri dizip hazırlıklarımıza başladık. Kendisinin elinde sıkıntılı bir jant seti olduğundan o kendi işiyle uğraşırken ben de kumlama makinesinin başına geçerek kumlamaya başladım. Kumlama makinesine bir de temiz jant taksalar çok güzel olacak ama gösterdikleri misafirperverlik için Jantis Tuzla'ya teşekkür ederek ben süreci sizlere göstereyim. Kumlama işleminin yaklaşık 1 saat sürdüğü bu süreçte sonuçları sizlerin beğenisine sunuyorum. Kumlama işleminde alüminyum oksit kullanıldığı için bizim parçaların üzerinde görüldüğü üzere hiçbir şekilde deformasyon yapmaması gerçekten güzel oldu. Kaliperlerin sıradaki işlemi boyama olacağından arka kaliperlerin öpüşme yüzeyine bir kağıt bant yapıştırarak conta görevi görmesini ve araya boya girmemesini sağladım. Fırınlama öncesinde tüm delikleri kapatılmış kaliperleri bu işi yapacaklar için nerelere maskeleme yapıldığını son bir kez daha gösterdikten sonra bu sırada yapılan jantların boyamasını da sizlere göstereyim. Zaten jant boyama videosunda gerekli detaylardan fazlasıyla bahsettiğim bu süreçte gerek ustaların kalitesini gerekse jant boyasının güzelliğini anlatmaya gerek yok. Kaliper parçaları yaklaşık yarım saat fırınlandıktan sonra boyama işlemine başlıyoruz. Aslında renk skalası çok geniş. Hatta aracımın jantları kaliperin boyasını bile göstermeyecek bir yapıda. Yani yaptığımız işlem araç üzerinde ben buradayım demeyecek. Ama olası bir jant değişiminde veya lastik söküldüğünde kaliperlerin temiz durması adına böyle bir işlemden geçirmek istedim. Az önce de söylediğim gibi Jantis Tuzla'nın renk kartelasında birçok seçenek mevcut. Özellikle Türkiye'de mavi ve kırmızı gibi renkler kaliperlerde uygulansa da ben bu renklerin çok sıratacağını düşündüğümden daha mat ve koyu bir renk seçmek istedim. Gri renk belki olabilirdi ama balata tozundan dolayı çok kısa bir sürede kararma yapacağından özellikle bu rengi seçmedim. Mat siyah veya piyano bilek gibi renklerde araç altının siyah olmasından ötürü kendini ön plana çıkaramayacağından geriye tek seçeneğim bronz renk kaldı. Özellikle balata tozunun rengine yakın olan bu renk hem kaliperdeki kiri göstermeyecek hem de diğerlerine göre daha albenili olacağını düşündüm. Tabi zevkler ve renkler farklıdır. İsteyen istediği şekilde boyayabilir ve ben tercihimi bu renkten yana kullanarak boyama sürecini tamamladık. Fırında kurutularak çıkan kaliperlere baktığımızda yorumu sizlere bırakıyorum. Jantis Tuzla'ya kapılarını bizlere açıp hem gösterdikleri güler yüz için hem de restorasyon sürecine sağlamış olduğu sponsorluk desteğinden dolayı tekrardan teşekkür ederek kalan işlemlerin devamı için garajımıza geçiyoruz. Kaliperlerin son durumlarını sizlere burada bir kez daha göstererek hemen ardından yeni setlerimizin montajını yapacağız. Video başında gösterdiğim setleri hangi kaliperler için kullanacağımı yanlarında göstererek aynı araç için yapacakları referans olması adına ekledim. Özellikle bu setin içindeki gördüğünüz pim orijinale göre biraz kısa olduğundan maalesef bunu kullanamıyoruz. Kumlama ve boyama öncesinde tedbiren bıraktığım eski contaların sökümü, yenisinin takılması ve diğer körük gibi süreçleri az önce yaptığım gibi anlatmak yerine sizlere göstererek arka kalipere geçmeyi daha uygun buldum.
Arka kaliperlere baktığımızda ise önlere göre nispeten bunların conta değişimi daha kolay oluyor. Ancak pistona gerekli sızdırmazlığı sağlayan iç conta yeni olduğundan biraz kalın gelmektedir. İlk montajda pistonu elle takamamanız gayet normal. Ancak montajdan sonra ileri geri hareketinde herhangi bir sorun olmadığını kesinlikle kontrol etmeniz gerekmektedir. Arka kaliperlerin de conta yenileme sürecini sizlere gösterip montaja yavaş yavaş geçelim. Montaj öncesi fren hortumlarını da gösterecek olursam uzun olanlar ön, kısa olanlar ise arka tarafa ait olup yine Febi sponsorluğunda bunları temin etmiştik. Montaj sırası çok önemli değil ama kolay olması açısından ben hortumları kaliperleri yerine montajlamadan önce üzerindeki yerine takarak bunları hazır ettim. Araç tarafına geçtiğimizde ise eski hortumların sökümünü yapacak olursak burada dikkat etmemiz gereken birkaç husus var. Hidrolik rakorlar sürekli suya maruz kaldığından zamanla paslanıp sökümü çok zor olabiliyor. Çok zor olmanın yanında eğer rakorun baş kısmı yalama olursa bunun tamiri biraz meşakkatli olacaktır. Meşakkatli olmasının sebebi ülkemizde buraya uygun havşa açabilecek ekipmana sahip frenci çok az var. Çok az diyorum çünkü Avrupa, Uzak Doğu araçlarıyla gaz sistemlerinde kullanılan havşa yapıları çok farklı olduğundan genelde tek tip havşa açıp gönderiyorlar. İşi bilenlere sözüm yok ama şimdilik bu konunun detaylarına girmeyeyim. İlerleyen zamanlarda fren sisteminde havşa tipleriyle rakor yenileme ile ilgili detaylı bir video yaparak konuya açıklık getiririz.
Özetle bu tarz durumlarda rakor civatasını kontrollü bir şekilde ısıtarak sökmek işinizi oldukça kolaylaştıracaktır. Tabi bu ısıtma işleminde yakıt deposu ve borularına çok dikkat etmeniz gerektiğinin uyarısını yaparak işlemlerimize devam edelim. Isınan rakorun soğumasını beklemeden hızlı bir soğutmaya maruz bırakarak genleşme farkından dolayı pasların çatlamasını sağlayıp sökümü kolaylıkla yapıyoruz. Diğer hortumların sökülmesi, montaj anında kolay sökülebilmesi adına hortum dişlerine seramik gres uygulaması gibi süreçleri sizlere göstererek uygulamaya devam edeceğiz. Özellikle arka kaliperlerin montajında tork anahtarı yanaşmadığından 70 Nm'lik torku maalesef göz kararı ayarlayarak montajlıyoruz. Bu arada ön kaliperleri montajlarken disklerin ve toz taclarının yenilendiğini, bunları ön teker bilyasının değişiminde ayrıca anlatacağımı daha öncesinde belirtmiştim. Bununla beraber tam bu noktalarda oluşan bazı çürüklerin tamiriyle burada anlatamadığım diğer detaylara sonraki videomda yer vereceğim. Her neyse yoğun bir anlatıma gerek olmayan bu süreçleri izleyelim. Sonrasında hava alma ve hidrolik yağın yenilenmesi işlemleriyle devam edeceğiz. Tüm parçaların montajı bittiğine göre biz diğer işlemleri hallederken hemen hemen tamamen boşalmış fren borularının yağ ile dolumunu gerçekleştirelim. Tabii ki bir miktar yağ ABS beyni ile borularda kalmış olabilir. Ancak bu eski yağ üstten doldurduğumuz yeni yağın süpürülmesiyle dışarı atılacak ve komple sistem temizlenmiş olacaktır. Hatta hazneye yağ dolumu yaparken fren hava nipellerini bir miktar açıp yağ gelene kadar beklerseniz hava alma işlemi nispeten daha kolay olacaktır. Burada hava alınırken klasik yöntem, yani birisi fren pedalından pompalama yaparken tekerleklerden sırasıyla hava alma işlemi yapılabilir. Ancak şu aşamada ben tek başıma olduğumdan ve elimde de böyle bir hava alma seti olduğundan işimiz nispeten daha kolay olacak. Fren haznesindeki yağın seviyesini sürekli kontrol ederek sırasıyla sağ arka, sol arka, sağ ön ve sol önden hava alma işlemini yapıyorum. Aslında W124 araçlarda arkalara giden fren borusu tek hat olduğundan arka tarafın sıralamada bir önemi yok.
Ama genel olarak bakıldığında ABS pompasına en uzak hattan başlayarak hava alma işlemi yapılır. Hatta şu bilgiyi de vereyim. Sedan araçlarda marka modele göre değişse de eğer komple yağ değişimi yapacaksanız arkalarda 250-300 mililitre civarında yağ çekimi yaparken önlerde bu oran 150-200 mililitre civarında olacaktır. Böylece eski yağın süpürülerek yenilemesini gerçekleştirmiş olursunuz. Tabi verdiğim bu oranlar aracın servis manueline göre farklılık gösterebileceği gibi hatchback araçlarda daha az olacaktır. Fren sistemin havasını da aldığımıza göre artık aracımız kullanıma hazır ve ilk sürüşte disk balata takımlarının rodajı için dikkatli olmanızın da uyarısını yapayım. Yavaş yavaş mekanik videoların sonuna gelmesiyle elektronik iyileştirmelere geçiş yapacağımız bu süreçte ben bir yandan devre tasarımlarıyla yazılım işlemlerine devam ediyorum. Önümüzdeki günlerde kendi tasarlamış olduğum uzaktan kumanda sisteminin araca entegre edilmesiyle cam kaldırma ve indirme fonksiyonlarını kumandaya bağlayıp ciddi bir iyileştirmemiz olacak. Yine aynı şekilde radyo üzerinde yaptığım çalışmalarda radyo iletişim ağı tamamen hacklenip yine kendi tasarımım olan Bluetooth ve araç kiti devresinin radyo montajıyla klasik sistemi nasıl modern bir radyoya dönüştürüyoruz hepsini tek tek anlatacağım. Yine bir restorasyon videosunun sonuna getirmenin mutluluğuyla şimdilik videomu burada sonlandırıyorum.